Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün size harika bir önerim var. Kısacık sürede hazırlayacağımız ve tek seferde aynı anda tam 3 çeşit pişirebileceğimiz bir tarif vereceğim. Ana yemeğimiz, salatamız ve tatlımız hepsi aynı anda hazır olacak. Şimdi başlayalım. Bunun için fırın torbası kullanacağım. Çünkü aynı anda yemekler karışmadan pişecek. Fırın torbamı hazırladım. Şöyle kenarda beklesin. İlk önce yemeğimi içerisine yerleştireceğim. İlk önce patatesleri şöyle küp küp doğrayacağım. Bu tarifte malzemeler tamamen size kalmış. Miktarları size kalmış. Şu boyutlarda yeterli olacaktır. Şimdi patateslerimin hepsini fırın torbama yerleştiriyorum. Havucu doğruyorum şöyle. Daha ince doğruyorum havuçları. Çünkü biraz daha geç pişeceği için. Havuçlarımızı da torbaya yerleştiriyoruz. Yarım kilo kadar tavuk pirzola kullanacağım. Dilerseniz tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Bu daha yağlı bir et olduğu için daha yumuşak ve lezzetli oluyor. Bu şekilde tavukları da doğruyorum. Tavuklarımızı da hazırladık. Onları da fırın torbamıza alıyoruz. 1 su bardağı kadar da konserve bezelye ilave ediyorum. Daha sonra baharatları, kekik kullanıyorum. Kırmızı toz biber, tuz, şu 1 tatlı kaşığı kadar salça. Son olarak da 2 diş sarımsak ekliyorum. Yemeğimiz hazır gibi. Şimdi onu güzelce karıştırıp fırın tepsimize yerleştireceğiz. Fırın torbamızın ağzını bağladık. Şimdi bütün malzemeler iyice sosa ve baharata bulanana kadar karıştıracağız. Su ve yağ eklemedim. Zaten tavuğun suyu ve yağı yeterli olacaktır ama tavuk göğsü kullanırsanız birazcık su ve zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Şimdi gelelim soğan gömme tarifimizin yapımına. Onun için yine fırın torbası kullanacağız. İçerisine 20 tane kadar arpacık soğan ekliyorum. 4-5 diş sarımsak. Tuzunu ilave ediyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağını gezdiriyorum. Şimdi torbamızı kapatıyoruz ve karıştırıp onu da tepsimize yerleştiriyoruz. Hazır fırınımız çalışıyor. Tepsimizde de yer var. Bir de tatlı yapalım dedik. Şimdi ayvanın tam zamanı. Hemen nefis bir ayva tatlısı hazırlayalım. 2 tane ayva kullanacağım. Ayvalarımı şu şekilde dilimliyorum. Ve limonlu suyu alıyorum. Çünkü diğerlerini hazırlarken kararmasını istemiyoruz. İki ayvayı da doğradıktan sonra içerisindeki çekirdekleri şu şekilde ayırıyorum. Ayvalarımız pişerken rengini çekirdeklerden alacak. O yüzden bunları atmıyoruz. Şöyle ayırıyoruz. Fırın torbamıza çekirdekleri de yerleştireceğiz. Fırın torbamı alıyorum. Limonlu suda bekleyen ayvalarımı hemen torbaya yerleştiriyorum. 5-6 tane de karanfil ekliyorum. 1 çubuk tarçın ilave ediyorum. Sonra şeker ekleyeceğim. 8 yemek kaşığı şeker. Onu da poşete yerleştirdim. Suyu ilave ediyorum. Eğer ki tatlınız iyice kırmızı olsun isterseniz bu aşamada su yerine vişne suyu da ilave edebilirsiniz. Son olarak ayırdığımız çekirdekleri de poşetimize alıyoruz. Poşetimizin ağzını kapatıp bütün malzemeleri karıştıracağız ve fırın tepsimize yerleştireceğiz. Tüm malzemelerimizi tepsiye yerleştirdik. Şimdi üzerlerine kürdanla delikler açıyoruz. Bu menüyü sabahtan hazırlayıp akşam işten geldiğinizde ya da dışarıdan geldiğinizde fırına vererek hemen pişirebilirsiniz. Sadece orada dikkat etmeniz gereken tek şey ayvaları son anda poşetlemeniz. Limonlu suda bekletirseniz ayvalarınız kararmaz. Akşam geldiğinizde de poşete doldurarak hemen yine fırına atabilirsiniz.
Şimdi ben tepsimi fırına veriyorum. Tavuklarla ayvanın hemen hemen aynı sürede pişeceğini tahmin ediyorum. Ama 15 dakika sonra soğanlarımı alarak tavada baharatlarla birlikte kısacık karıştıracağım. Soğanlarımızı 15 dakika sonra fırından çıkarttık. Şimdi zeytinyağı ve baharatlarla birlikte birkaç dakika soteleyeceğiz ve süzme yoğurdun üzerine dökeceğiz. İlk olarak tavaya zeytinyağını alıyorum. Üzerine kimyon, pul biber, kekik ve kırmızı toz biberi ekliyorum. Şöyle baharatlarımızı karıştırıyoruz. Üzerine de soğanları ilave ettik. Birkaç dakika bu şekilde yağda çevireceğiz. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar nar ekşisini gezdiriyoruz. Çok az da su ekleyebilirsiniz. Şöyle bir kaşık kadar. 2-3 dakika bu şekilde kaynadıktan sonra soğanlarımızı ocaktan alabiliriz. Yemeklerimiz hazır olduktan sonra süzme yoğurdun üzerine yerleştirerek servis edeceğiz. Evet, fırından şimdi çıkarttık. Her şeyimiz hazır. Yaklaşık 1 saat kadar pişirdim. Sebzelerin büyüklüğüne göre, fırınınızın ayarına göre pişme süresi değişebilir. Dışarıdan şöyle çatalla kontrol ederek pişip pişmediğini aslında anlayabilirsiniz. Şimdi biz servis aşamasına geçiyoruz. Süzme yoğurt ve tuzu karıştırarak şöyle bir taban hazırladık. Üzerine de soğanlarımızı ilk sıcağı çıktıktan sonra yerleştiriyoruz. Sosundan da bolca üzerine gezdirmeyi unutmayın. Çok lezzetli, beğeneceğinizi düşündüğüm nefis bir meze tarifi olarak düşünebilirsiniz. Yemeğimiz çok güzel pişti. Kendi suyunda lezzetli bir şekilde patatesler yumuşacık oldu. Tavukların üzeri hafiften kızardı. Bu tarifi mutlaka deneyin. Dediğim gibi malzemeleri azaltıp artırabilirsiniz. İçerisine farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Bu tarife özellikle kereviz ya da mantar da çok yakışıyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Ayvalarımız çok güzel, yumuşacık pişti. Rengi de şahane oldu. Daha da kırmızı isterseniz ben çok tercih etmiyorum gıda boyasını ama dediğim gibi vişne ile renklendirebilirsiniz. Bu haliyle bile, kendi çekirdeklerin rengiyle bile çok güzel rengi oldu. Üzerine kaymak, fıstık, cevizle süsleyerek servis edebilirsiniz. Mis gibi karanfil ve tarçın kokulu tam bir kış tatlısı. 1 saat içerisinde fırınımızı tek sefer çalıştırarak 3 çeşit yemeğimizi hazırlamış olduk. En güzel yanı da bence çok az bulaşık çıktı. Bu tarifleri mutlaka denemenizi isterim. Çok pratik, çok da lezzetli aynı zamanda. Bunun yanında diğer seveceğinizi düşündüğüm tarifleri videonun sonuna ekliyorum. Mutlaka onlara da göz atın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve zili tıklamayı da unutmayın. Gelecek tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.